Herkese merhaba. Bugün sırtımı çok sert bir kayaya yasladım ve karşınızda yeni Toyota Land Cruiser Prado. Günümüzde çok az otomobil modeli vardır ki böyle İsviçre çakısı gibi olsun. Her yere gelsin, her işi görsün, her yerde kullanılabilsin. İşte Toyota Land Cruiser da bunlardan biri. Land Cruiser'ın tarihi 75 yıl öncesine dayanıyor. O sıralarda tabii ki bir off-road aracı olarak üretilmişti. Fakat sonrasında lüks öğeler, donanımlar vesaire de bu otomobile eklenince artık her yerde hem şehir içinde hem şehir dışında her yerde kullanılabilecek bir otomobil haline geldi. Bu tip otomobiller dünyada çok az sayılıdır. Tabii bazıları vardı ama onlar artık üretilmiyor. Böyle 50 dereceleri gören çöl sıcaklarında, eksi 50 dereceleri gören kutuplarda ya da böyle savaş alanlarında vesaire Land Cruiser çok kullanılan, çok tercih edilen bir model. Çünkü seri üretim olarak bile giremeyeceği çok az yer var. Sizi güvenle A noktasından B noktasına götürür ve daha önemlisi o ucu bucağı belli olmayan, orada neler yaşayacağınızı bilemediğiniz B noktasından A noktasına tekrar güvenle geri getirir. Yani evinize. Dediğimiz gibi diyelim ki dünyanın en kuzeyine doğru gittiniz. Kutuplara gittiniz, yine Land Cruiser kullanılır. Fakat bu Land Cruiser'ların seneler boyunca farklı versiyonları olur. Farklı ülkeler için, farklı kıtalar için farklı versiyonları üretilir. Normal Land Cruiser'lar vardır, işte Prado'ları vardır, onun dışında böyle tek kapıları vardır, çok farklı versiyonları vardır. Fakat Türkiye'ye son gelen versiyonda da Prado olarak gelmişti. Prado normal büyük Land Cruiser'lardan biraz daha küçük fakat yine de oldukça büyük gördüğünüz üzere versiyonudur. Ve dediğimiz gibi hem şehir şartlarında hem donanım olarak hem işte aile otomobili olarak hem de hafta sonları ya da işte bir yerden bir yere ulaşabilme adına yegane araçlardan biridir. Şimdi bu otomobil dediğimiz gibi Prado bir öncekine göre bazıları daha küçülmüş olduğunu söylüyor. Fakat bu otomobilin aslında o kadar da küçük olmadığını belirtmemiz lazım. Yaklaşık 5 metrelik bir boyu var. Ama boyundan daha önemli başka detaylar, başka rakamlar var. Yerden yüksekliği 21,5 santim. Yani 21,5 santimlik şöyle bir kayadan bile altını sürtmeden geçebilir. 70 santimlik bir suya girebilir. 44 derecelik yanal eğimde durabilir. Ya da 42 derecelik bir eğime yaklaşarak rahatlıkla çıkabilir. Bunlar tabii Türk milletinin özellikle fazla kullanmadığı, bizlerin normal hayatta fazla kullanmadığı öğeler ama fakat bir Land Cruiser sahibiyseniz bunları bilmek bile insanı çok fazla rahatlatır. Artık önümde hiçbir engel yok, her yere gidebilirim der. Daha önceki jenerasyon Land Cruiser'lar biraz daha böyle yuvarlak tasarımlıydı. Daha böyle iri gözükürdü. Dedik ya bu otomobil biraz daha küçük gözüküyor. Aslında bunun en büyük nedenlerinden biri son zamanların modası olan böyle daha köşeli, daha küp gibi bir tasarıma sahip olması. Son zamanlardaki birçok SUV'da zaten bu tip bir tasarım mevcut ve otomobili bana kalırsa çok daha güzel gösteriyor. Çok daha şık gösteriyor. Tabii bu köşeli tasarım otomobilin detaylarına da devam ediyor. Mesela farlara baktığınız zaman eskisinde daha büyük farlar vardı. Biraz daha yuvarlak gidiyordu. Bunda böyle tamamen dikdörtgen bir farımız var. İçinde 3 tane farklı merceğimiz var. Çok değişik detayları var. Mesela farların hemen üstünde böyle bir kaş gibi gözüken bir yapı var. Ve bu yapı atıyorum buradan akan suların fara daha az etki etmesini sağlıyor. Buraya doğru baktığımız zaman yine bakın. Yani normalde biliyorsunuz bunlar böyle esner ön ızgaralar ama bunda böyle tank gibi bir ızgara var. Şurada böyle çok güzel, böyle çok daha mekanik görünmesini sağlayan otomobilin ve sağlam görünmesini sağlayan bir yapı var deliklerle birlikte. Zaten Toyota yazısı, bakın burada amblem yok, sadece yazı var. Bütün gururuyla önde böyle sergilenmiş. Yani Toyota bu otomobile o kadar fazla güveniyor, o kadar fazla gurur duyuyor ki her yere bu amblemi en büyük şekilde koyabiliyor. Yine tabii biz farları köşeli olarak söyledik ama yine Land Cruiser'ın farklı modellerinde yuvarlak olarak da çıkabiliyor farlar. Biraz daha böyle tasarım detayları farklılaşabiliyor. Ama genel karakter aynı. Tampona indiğimiz zaman yine böyle köşeli. Otomobille araziye, ağaçların arasına vesaire girdiğiniz zaman ya da suya girdiğiniz zaman otomobili böyle daha sağlam tutabilen bir tampon yapısı var. Sis farları hemen burada yine küçük şekilde konumlanmış. Burada hava girişleri ve bunların hepsi aktif olduğunu da söylemem lazım. İşte havalandırmalar vesaire otomobili böyle ve tabii şurada bir kameramız var. Ondan da bahsetmek lazım. Otomobili böyle çok daha kaslı, çok daha böyle her yere girebilir, çıkabilir gibi gösteriyor. Farklı ülkelerde farklı donanım paketleri var ama Türkiye'ye Land Cruiser Prado sadece tek pakette geliyor. Bu gördüğünüz pakette geliyor ve oldukça dolu donanımla geliyor. Oldukça zengin bir donanımla geliyor. Mesela 20 inç jantlar bu otomobilde standart olarak geliyor ve 265-60 R20 ebadında yine arazi odaklı lastiklerimiz mevcut. Otomobilin yine köşeli karakterleri aynaya da yansımış. Ayna her ne kadar kapıdan çıkıyor olsa
olsa da yine böyle kare şeklinde köşeli bir aynamız var. Dikkat ettiğiniz bir şey daha var mı? Bakın otomobilin proporsiyonlarına bakın, genel hatlarına. Kaput oldukça uzun. Yeni nesil otomobillerde çünkü kaput biraz daha böyle kısa oluyor ve biraz daha eğimli oluyor. Bu otomobilin böyle kaslı görünümünü pekiştiren bir yapı var burada. Otomobilin hiçbir yerinde aslında göze batan bir yer yok. Hangi köşesine bakarsanız bakın çok güzel detaylar ve bu detayların hepsi de böyle köşeli tasarımlı. Bu konuda da yine Toyota mühendislerini, daha doğrusu Toyota tasarımcılarını alkışlamak gerekiyor. Zaten yine offroad otomobillerinin olmazsa olmazı basamağımız aynı şekilde devam ediyor. Arka tarafa baktığımız zaman tabii bunlar içeriden açılıyor Toyota'larda. Kocaman bir yakıt deposu kapağımız bulunuyor. Dikkat ederseniz yine kapının da neredeyse ön kapı kadar uzun olduğunu görebiliyoruz. Bu otomobilin hem büyüklüğünü hem de arka tarafın ne kadar rahat olduğunu da gösteren bir ayrıntı. Yine arkadaki cam oldukça büyük, yani 3. cam. Bu da bir şeyi ifade ediyor. Bu otomobili yine birkaç nesildir 7 koltuklu olarak alabiliyorsunuz. Türkiye'ye gelen otomobillerde yine standart olarak 7 koltuklu geliyor ama yurt dışında isterseniz 5 koltuklu versiyonlarını da alabiliyorsunuz. 5 koltuklu versiyonlarda bagaj bir fırt daha büyük ama 7 koltuklularda da zemine tamamen katlandığı için bagaj oldukça büyük bir bagajımız oluyor. Arkadan da yine bu kutu şeklindeki yapı aynı şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Tamponumuz özellikle bunun üzerine çıkabilmek için şurada böyle kaymaz bir yapıyla birlikte geliyor. Aşağı yine baktığımız zaman yine şurada farklı renkli böyle biraz daha difüzörümsü gözüken yapılar var. Bakın burada herhangi bir böyle yalancı egzoz çıkışları falan otomobilde yok. Hatta bakın sıcak mı? Yok, değil. Burada bayağı yine klasik bir egzoz çıkışımız var. Egzoz ucumuz. Ama tabii o dışarı doğru çıkmıyor, gözükmüyor. Yine stoplarımızın altında öndeki sis farları vardı ya tamponda böyle küçücük. Burada da kedi gözleri mevcut. Yine bütünlüğü korumuşlar. Bagajımız elektrikli olarak bu şekilde açılabiliyor. 556 litrelik bir bagaj var. Tabii ki 3. sıra koltuklar yattığı zaman. Ama bu değer panzot kapalıyken altında kalan bagaj hacmi olarak ölçülmüş. Eğer panzot açık bir şekilde koyarsanız buraya 950 litrelik bir kocaman hacim yaratmış oluyorsunuz. Yine tabii 2. sıra koltuklarda yatıyor. Bunlar da yattığı zaman zaten içeride bir hafif ticarinin taşıma alanına ulaşabiliyorsunuz. 1800 litreleri aşan bir hacim var burada. Yani neredeyse buzdolabını bile içine koyup taşıyabilirsiniz. Zaten ağırlıkla ilgili bir sıkıntımız yok. Çünkü otomobilin yüklü ağırlığı 3,5 tona kadar dayanabiliyor. Bu arada otomobilin kendisi de 2,5 tondan biraz daha aşağıda. 2445 kilo. Tabii ki böyle kocaman bir gövdeye, merdiven tipi şaseye, işte ön arka kilitli diferansiyellere, kocaman bir şafta ve kocaman bir motora sahip bir otomobile göre bu değer bence hafif bile kalabiliyor. Otomobilin bagajında yine bir sürü fonksiyonellik var. Özellikle 3. sıra koltuklarla ilgili bayağı bir fonksiyonellik var. Buradan onları elektrikli olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine de bu alt tarafta küçük bir alanımız daha var. Yükleme alanı, incik boncukları koymak için. Bir sürü yerde yine içerideki eşyaları sabitlemek için kancalar var. Burada ışık var. Burada çok güzel bir ayrıntı var. 220 volt soketimiz var. İşte dediğimiz gibi kancalar vesaire ve tabii ki bu arka tarafta koltuklar açılı haldeyken işe yarayabilen bir sürü buton, bardaklık vesaire de bulunuyor. Koltukları sonradan açıp içine de oturup 3. sıra koltukları zaten bakarız ama öncesinde otomobilin bagaj kapağında bile bayağı bir ayrıntı var. Biraz da onlardan bahsedeyim. Otomobilin bagaj kapağında burada ve burada birer tane hoparlör var ve burada da bir subwoofer var. Subwoofer'ın ızgarası da burada yer alıyor. Otomobil bu arada bagajı bu şekilde kapanabiliyor ya da bastığınız zaman yine aynı şekilde otomobili komple kilitleyebiliyorsunuz merkezi kilidini. Ama tabii genellikle fakat daha önceki Land Cruiser modellerinde olduğu gibi şuradaki butona basarak sadece camı açarak buradan da yüklemeyi yapabiliyorsunuz. Bu da bence güzel bir ayrıntı. Bagajı kısaca anlattıktan sonra bir de arka koltuklara bakalım. Sonra da 3. sıra koltuklara bakalım. Bu arada şu spoiler de oldukça şık gözüküyor. Bayağı büyük, bayağı fonksiyonel bir spoiler var. Ve ayakta bile durmaya zorlanıyorum. Tabii biraz tırmanmak gerekiyor basamağa basarak. Şimdi otomobilin ön koltuğu bana göre ayarlı. Yani bayağı bir geride duruyor. Zaten otomobilin içine girdiğiniz zaman kullanıcının ayarına göre koltuğu tekrar otomatik olarak ayarlıyor. Şu anda bayağı bir geride duruyor. Tabii bir de sırtım sanırım böyle biraz dik gözüküyor size ama bu sırtlıkla ilgili de güzel bir detay var. Bakın böyle 6 kademeli olarak tabii bagajdaki duruma göre koltuğu yatırabiliyorsunuz sırtlığını. Böyle yatırdığınız zaman da oldukça rahat bir alan elde ediliyor. Tabii otomobil böyle biraz daha yüksek yapıda olduğu için baş mesafesi konusunda öyle içeride böyle acayip bir alan yok. Yani eski Land Cruiser'lar gibi değil. Fakat yine de bakın tekrarlıyorum, bu arada benim boyum 1.90. Dolayısıyla normal standartlarda biri olmadığım için ben buraya rahat rahat sığıyorsam herkes de rahat rahat sığar diye düşünüyorum. Burada yine bir 2-3 parmaklık diz mesafesi kalıyor. Bu ön koltuk bana ayarlı olmasına rağmen. Baş mesafesi konusunda da bakın yine 4 parmaklık bir baş mesafesi var. Yine yurt dışında opsiyon olarak gelen cam tavan, açılabilir cam tavan. Bu otomobilde standart olarak geliyor Türkiye paketinde. Arkada yine hoparlörler. İşte burada kilit mekanizması. Böyle biraz daha arka taraf basit gözüküyor ama zaten SUV'lerde, daha doğrusu araç
arazi araçlarında biraz da böyle olması lazım. Çünkü çamur, kar, kıyamet bir sürü şeyle uğraştığınız için onlardan buralar etkilenmemesi lazım. Ama yine de bakın yumuşak bir yapı var burada. İşte cam açma butonu, kapı açma butonu burada var. Ama geri kalan bütün fonksiyonlar burada yer alıyor. Üçüncü bölge klima, koltuk ısıtma, koltuk soğutma. Arkada koltuk soğutma da var bu arada. Isı ayarı, mod ayarı. Ya da burada da yine otomatik olarak seçim yapabiliyorsunuz. Ya da üfleme hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Hemen altında yine 2 tane USB-C soketi var. Bir tane yine klasik bir 12 volt soketimiz yer alıyor. Ortada tabii ki bir şaft yükseltisi var. Dolayısıyla böyle ortada oturduğunuz zaman tahmin ettiğimden daha iyi aslında. Sadece zemin biraz daha yüksek kaldığı için ayaklar, dizler biraz yukarı çıkıyor ama bir yerden bir yere 5 kişi olarak ortada bile gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen buraya bakarsak yine bir kol dayamamız var. 2 tane bardaklığımız var ama basit bir şekilde yapılmış bunlar. Bu arada koltuklar 40-20-40 olarak değil de 60'a 40 olarak katlanıyor. Tabi bu koltuklar tamamen yatabiliyor dediğimiz gibi. Eğer tabi 3. koltuklara geçmek isterseniz yine şuradaki kol yardımıyla koltuğu böyle öne çekiyorsunuz. Sonra şuradan şöyle çekiyorsunuz. Buraya yaslıyorsunuz ve buradan rahat bir arka tarafa geçiş alanınız oluşuyor. Şimdi arka bagaj tabii biraz dolu ama bagajı boşaltıp bir de arka koltukları deneyelim isterseniz. Şimdi 3. sıra koltuk için giriş prosedürünü anlatıyorum. Önce demin de gösterdiğimiz gibi bunu indiriyorsunuz. Sonra bu yukarı çıkıyor. Sonra bakın burada butonlar var. Hatta onu da indireyim ben sana. İndirebilir misin Doğanay? Teşekkür ettim. Sonra burada koltukları tek tek elektrikli olarak kaldırabiliyorsunuz. Bu da değişik bir mekanizma. Pek otomobilde görmeye alışık olmadığımız mekanizma. Bakın otomobilin alt minderi de aşağıdan yukarı doğru elektrikli olarak çıkıyor. Tabi buradan hemen ben tırmanayım. Arkaya geçeyim. Hatta bunu da kaldırayım ama ondan öncesinde şu kapalı da kaldırayım. Sonra şunu şöyle çekeyim. Ve bakın aslında hiç fena değilim. Tabii ki zeminden mütevellit biraz ayaklarım yukarıda kalıyor. Dizlerim biraz daha kıvrılıyor. Ama burada yeterli diz mesafesi oluşmuş oluyor. Baş mesafesi konusunda evet kafam biraz değiyor ama yine de rahat sayılabilirim. Hatta şurada bir buton var. Bakın bu butonla da arka tarafı 3. sırayı bile sırtlığını ayarlayabiliyorsunuz. Bu da pek otomobilde görmeye alışık olmadığımız detaylardan biri. Burada yine 2 tane bardaklığımız her iki taraf için. USB soketlerimiz yine her iki taraf için. Yani arka tarafta oldukça iyi düşünülmüş ve en önemlisi klostrofobik değil. Çünkü burada kocaman bir camınız var. Her yeri seyredebiliyorsunuz. Özellikle de panoramik cam tavanda açıldığı zaman biraz daha içerisi ferah oluyor. Güzel bence. Buradan bakın 220'yi de kullanabiliyorsunuz. O da güzel bir detay. O zaman ineyim. Ne yapıyorduk? Önce şunu indiriyoruz. Değil mi? Yine bu koltukları da şu arka taraftan da kapatıp açabiliyorsunuz. O da güzel bir ayrıntı. İnmesi kolay da. Bak kafasında hop kendi katlıyor. Sonra zemini düz hale geliyor. Hatta ikisi yan yana birleşik olarak kalktığı zaman belki 3 kişi bile gerektiğinde arkada seyahat edebilirsiniz. Hadi normal halimize geri dönelim ve otomobilin sürücü koltuğuna geçelim. Önce biraz otomobili normal yolda kullanalım. Bakalım asfaltta neler hissettiriyor. Onlardan bahsedelim. Sonrasında ise Land Cruiser'ın Land Cruiser olduğu yere geçelim. Araziye. Bakalım neler yapacak. Marşına bastığımız zaman direksiyon sizin konumunuza geliyor. Son oturduğunuz konuma. Aynı zamanda tabii koltuğu da o şekilde ayarlıyor. Ve kemerimizi takıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Burada da bu arada tutunma yeri var. Hem yan yolcu için iyi bir şey hem de özellikle otomobilin içine binerken çıkarken de buraya tutunarak destek alabiliyorsunuz. Bunlar hep arazi işleri. Hep arazi işleri. İçini anlatacağız daha ön tarafı. Unuttuk. Hadi içini anlatalım sonra gideriz. Evet yine otomobilin dışı gibi içi de bir eski ya da 2-3 eski Land Cruiser'lara göre biraz daha daralmış. Ama tabii ki hala normal bir otomobile göre ya da normal bir SUV denilen SUV'cuklara göre baya büyük bir otomobil. Yani aslında bir Hilux gibi bir otomobilden bahsediyoruz. Ön kabinden bahsediyoruz. Ama tabii hem donanım olarak hem de malzeme kalitesi olarak çok daha farklılıklar var. Bakın şimdi öncelikle şuraları anlatayım. Buralar hiçbir otomobilde görmediğim kadar yumuşak. Hatta bakın burası baya bir yumuşak. Yani neredeyse lastik gibi, sakız gibi diyebiliriz. Buralar yumuşak, buralar yumuşak. Buralar deriler vesaire zaten çok güzel konumlanmış. Buralar yumuşak. Ama tabii aşağı taraflara torpido gözüne vesaire indiğimiz zaman tabii biraz daha sertleşiyor. Ama niye sertleşiyor? Önceden de bahsetmiştik ya bu otomobilde çamur, kar, pislik, kıyamet. Çünkü hep oralardan gideceğiz ya. İşte bu gibi maddelerin etkileyeceği yerler buralar. Buralar kolay silinebilir olmalı. O nedenden dolayı Toyota mühendisleri bunu bilerek bu şekilde yapıyorlar. Şimdi otomobilde çok güzel özellikler var. Bir kere sürüş pozisyonu
Oturma pozisyonu çok güzel. Koltuklar baya bir rahat. Direksiyonumuz çok şık ve buradaki butonlar oldukça güzel yerleştirilmiş ve hepsinin bir fonksiyonu var. Yani elinizi çok fazla buralara götürmeden bütün ayarları buradan yapabiliyorsunuz diyebiliriz. Ama tabii niye buraya götürmeyeceksiniz? İşte araziye çıkacaksınız ya. İşte burada sürüş modları var. Ön arka diferansiyelleri kilitlediğiniz mekanizmaların hepsi burada. İşte yokuş iniş sistemleri, traction kontroller, orta kilitler vesaire, stabilizasyon barı. Onları biraz daha anlatacağım. Onların bütün butonları burada. Ama otomobilin şöyle bir güzel özelliği var. Öyle bir ayarlamışlar ki elektroniği ve mekaniği öyle bir kavuşturmuşlar ki otomobilin aslında bu sürüş modlarını hiç kullanmanıza gerek yok diyor Toyota mühendisleri. Otomobil zemini algılıyor, sürüş şartlarını algılıyor, ortamı algılıyor ve ona göre kendi modunu kendi seçiyor otomatik olarak diyorlar. Ama tabii zevk yapmak istiyorsanız ya da önceden bir yere girecekseniz ve hazırlanmak için bunları tabii ki kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi hiç kullanmanıza gerek yok diyor. Şimdi burada yine kocaman bir ekran. Burada yine klasik bir Toyota dijital göstergemiz mevcut. Bu dokunmatik olarak çalışıyor. Alt tarafta yine klima butonları, havalandırma butonları hepsi yine manuel olarak yer alıyor. Kısa yol butonları gibi. Yine koltuk soğutmamız, koltuk ısıtmamız, direksiyon ısıtmamız vesaire vesaire üçer kademeli olarak burada da yerini almış durumda. Hemen altında dediğimiz gibi bütün klima butonları ve klima kontrol düğmeleri yer alıyor. Hemen alt tarafta böyle bir kamera butonumuz var. Kamera butonumuz niye var? Yani sadece geriye taktığımız zaman çalışmıyor. Çünkü otomobili 360 olarak görüyor ve otomobilin altını da hafızaya alarak arazi şartlarında işte taş varsa, kaya varsa ya da işte bir çukur varsa lastiklerin geleceği yerleri, bakın burada gösteriyor, çok güzel gösteriyor. Lastiklerin denk geleceği yerleri ayarlıyor ve ona göre işte o engellerden biraz kaçmanızı sağlıyor. Aslında engellerden kaçmanıza da gerek yok. Her yerden geçiyor bu otomobil ama yine de tabii otomobil değerli, korumamız gerekiyor. Hemen yanında zaten yine bir analog ses tuşumuz var. Altında HDMI girişimiz var ve 3 tane USB-C bağlantımız var. Bu gayet güzel. Hemen altında yine bir saklama gözümüz var. Telefonumuzu kablosuz olarak şarj edebileceğimiz bir yerimiz mevcut. Burada yine 2 tane bardaklığımız ve bu bardaklıklar yine her boy bardaklığı alabilecek ve sıkıştıracak şekilde yapılmış. Çünkü biliyorsunuz bunda böyle biraz sallanacağız ve işte onların her şeyin stabil olarak kalması gerekiyor. Şimdi burada vites kolu çevresinde de hani eskiden böyle bir vites kolu, yanında bir vites kolu, yanında hatta bir vites kolu daha vardı. Hepsini mekanik olarak ayarlıyordunuz. Onların hepsini elektronik olarak ayarlayan burada bir kontrol ünitesi var. Kontrol kumanda paneli var. Özellikle şunu belirtmem lazım. Buna basıp geriye çektiğiniz zaman dört tekerlekten çekişin 2 kademelik transfer kutusunu diferansiyelleri kilitleyerek daha kısa hale getiriyor. Yani arazi sürüşüne geçmiş oluyorsunuz. Yani kısa oranlı sürüş derler ya, işte bunu ayarlamış oluyorsunuz. Orta diferansiyel kilidini burada kilitleyeceğiniz bir buton var. Sadece arka diferansiyel kilidini burada kilitleyeceğiniz bir durum var. Öndeki viraj demirlerini burada ayırabiliyor. Yani devre dışı bırakabiliyor. Bu da neye yarıyor? Özellikle böyle çok engebeli offroad sürüşlerinde artikülasyon önemlidir ya. Bir lastik böyle 50 santim aşağı girer. Öteki lastik yine 30-40 santim yukarı çıkar. İşte oralarda bir %10 kadar daha size bir avantaj sağlıyor. Otomobilin belki sürüş anlamında biraz daha bozar, zaten bu otomatikman belli bir hızdan sonra devreye giriyor ama arazileri geçmenize çok yardımcı olabilecek bir sistem ve birçok offroad aracında, yani benim diyen offroad aracında bile olmayan bir sistem bu. Buradan da ESP'yi kapatıp açabiliyorsunuz. Zaten elektronik park freni, yokuş kalkış destek sistemi, daha doğrusu işte arkaya kaymamasını sağlayan sistem. Şuradaki düğmeden sürüş modlarını ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Sport, normal ya da Eco olarak alabiliyorsunuz. Buradan da yine sürüş modlarından, bakın buna girdiğiniz zaman kaya sürüşü moduna girebiliyor. Hemen altındaki MTS tuşu da bastığınız zaman, bakın zaten şurada hemen size gösteriyor. Ya otomatikte kalıyor ya bir yukarı alırsanız tamamen kuma giriyor. Hemen 4 modunu alırsanız böyle daha toprakta kullanıma uygun hale geliyor. Bütün diferansiyeli, sürüşü ve bütün elektroniği ona göre ayarlıyor. Bir üstte alırsanız kum moduna geçiyor. Kumda da biliyorsunuz daha zordur traksiyon. Hemen üstünde bir çamur modu var. Onun hemen üstünde ise böyle derin kar modu var. Derin kar modu derken normal şartlarda karda gidebiliyorsunuz ama böyle saplanmalık artık kar modu olduğu zaman orada otomobil daha farklı bir konuma, daha farklı bir karaktere bürünüyor. Onun dışında yine buradan bagaj açma, far yıkama, otomatik far vesaire vesaire, onların hepsini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada hani burada yine offroad araçlarında kocaman ekranda eğimleri vesaire gösteren bir durum vardır ya, bir gösterge. Onu da zaten bu göstergenin içine adapte etmişler ama isterseniz yine orta ekrandan da onları görebiliyorsunuz. Yani ekranda bir Toyota ekranı dedik ama klasik, içeride bütün verileri veriyor araziyle de ilgili. O da oldukça şık bir detay. Şuradan biraz bahsetmek istiyorum çünkü burası da beni bayağı bir şaşırttı. Bu normal bir kol dayama. Bakın hemen bir ses geldi, üfleme sesi. Coolbox diyor. Bu Coolbox butonuna basıyorsunuz ve bu içerisi o kadar soğuyor ki, biliyor musunuz? Yani bizim karavandaki buzdolaplarından falan daha çok soğutuyor. Yani içeri bir içecek vesaire koyduğunuz zaman biraz daha fazla tutarsanız, unutursanız buz tutabilir. O derece soğutuyor.
Yani içeride o kadar fazla detay var ki onları anlat video oldukça uzayacak. Gerçi de uzadı bile çoktan ama şuralardan da bir kısaca bahsedeyim, sonra da sürüşe geçelim. Burada yine bir diğer Toyota modellerinden, üst modellerden alışık olduğumuz bir aynamız var. Aynı şu şekilde yaptığınız zaman dijital, arkadaki kamera yardımıyla dijital bir ekran haline dönüşüyor. Bu da işte arka, eğer camınız vesaire çok kirlenirse veya otomobil çok doluysa dijital olarak onlardan hiç etkilenmeden arkayı görebiliyorsunuz. Tabii bütün ayarı zaten oradan yapabiliyorsunuz. İşte bunlar falan zaten her şey standart ama her şey biraz kocaman. Çok güzel. Benim bayağı hoşuma gitti. Hemen şunu da bir açalım. Bakalım ne kadar açılıyor. Cam tavan da bayağı bir büyükmüş. Güzel. Ve tam olarak da şöyle açılabiliyor. O zaman hadi sürüşe geçelim. Önce asfalt, sonra arazi. Gerçi her yerden inesim var. Bak şuradan böyle atlayıp inesim var. Yani öyle güven veriyor. Hadi atlıyorum ben. Siz gelirsiniz sonra. Şimdi iki taraflı bir de eklen var. Arazide çok iyi olan araçlar genelde asfalt üzerinde iyi olmazlar. Asfalt üzerinde çok iyi olan otomobiller ise arazide iyi olmazlar. Land Cruiser gibi otomobiller bunu çok iyi dengeliyorlar. Ama genelde offroad araçlarında durum bu şekilde. Şimdi Land Cruiser'ı böyle virajlı güzel bir dağ yolunda kullanıyoruz. Önce bir orada test edelim. Bu arada lastiklerimizin de tabi AT olduğunu söylemekte yarar var. Yani arazi ağırlıklı lastikler. Ve otomobilimizde 2,5 ton. Arka bagajdaki yangın söndürücüye vesairenin sesini zaten duyunca otomobilde aslında ne kadar G yediğimizi de görmüş oluyorsunuz. Evet, Land Cruiser 4 tekerlekten çekişli. Ciddi de bir yürüyen var otomobilde. Ortadaki transfer kutusu ön ve arka akslar arasındaki güç dağılımını da ayarlıyor otomatik olarak. Hem yol durumuna göre hem arazi şartlarına göre otomobilin güç dağılımını çok iyi ve net bir şekilde ayarlıyor. Öncelikle bundan bahsetmemiz lazım. Yani otomobili kullanırken böyle 2,5 tonun vermiş olduğu ağırlığı, kütleyi fazla hissetmiyorsunuz. Tabii ki hissediyorsunuz ama rakamlara baktığınız zaman dışarıdan tahmin ettiğiniz kadar değil. Yani onu oldukça iyi ayarlamışlar. Bu arada Land Cruiser'ın şasisinin de normal bir otomobil gibi bir şasi olmadığını belirtmem gerekiyor. Bunda da yine çoğu ciddi offroad aracı gibi merdiven tipi olarak adlandırdığımız bir şasi mevcut. 2 tane kalın ray gibi düşünebilirsiniz bunu. Ortadan da bağlantılı olarak bulunuyorlar. Tabii bu şasi hem otomobili daha ağırlaştırıyor. Bunun yanında yoldaki performansını da düşürüyor. Fakat bir önceki jenerasyona göre oldukça geliştirilmiş şasi. Özellikle şasinin burkulma katsayısı, burkulma direnci %50 kadar arttırılmış. Bunun yanında ana gövdenin de tabii ki burkulma direnci arttırılmış. Onun da %30 kadar artırıldığını söylemem lazım. Bu durumda tabii otomobili asfaltta, otoyolda kullanım olarak çok daha stabil, çok daha otomobilvari kılıyor. Hemen şuradan sürüş modlarından Sport'u alalım. Bakalım ne oluyor. Bakın hemen bir vites küçülttü. Böyle virajlara daha hazır hale getirdi otomobili. Direksiyon bu arada elektrikli. Bu da Land Cruiser'da yeni olan bir şey. Bu sayede de tabii hem direksiyon daha hafifliyor normal şehir içi kullanımında. Bunun yanında da hız arttıkça direksiyon daha da sertleşebiliyor. Yani direksiyon kutusuna müdahale çok daha kolay oluyor. Çok daha rigid, çok daha tepkili bir direksiyon ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki arazide de bunun çok büyük avantajları var. Land Cruiser'da tek bir motor geliyor. Dizel 2,8 litre, 4 silindirli, 201 beygir gücünde. Beygire çok aldanmayın. 2,5 tonluk araca 201 beygir olur mu diye düşünmeyin. Çünkü tork değeri bu otomobilin çok yüksek ve bu tip ağır otomobiller genellikle torkla yürürler. 500 Nm tork değeri var. Yani bir 6 silindirlik dizel pick-up kadar neredeyse tork değeri var. Bu da otomobili 10 saniyenin altında 100 kilometreye çıkarmaya yarıyor. Onun yanında katalog verisine göre 170 kilometrelik bir son süreti var. Tabii ağırlıktan mütevellit ve motor hacminden de mütevellit yakıt tüketimi de 10 litre civarında. Ortalama yakıt tüketiminden bahsediyorum. Eğer otobanda daha sakin kullanırsanız bu değeri çok daha aşağılara çekebilirsiniz. Şimdi Land Cruiser'ın içinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz biliyor musunuz? Bayağı değişik hissediyorsunuz. Yani önüme ne çıkarsa ezer geçerim. Şuradan yoldan dışarı çıksam tangır tungur yine çıkacak bir yer bulurum. Bir şekilde geri dönerim. Ya da şuradan aşağı mı atlayayım? Bana bir şey olmaz. Böyle kendinizi çok güvende hissediyorsunuz. Böyle tankın içinde gibi hissediyorsunuz. Böyle korumalı hissediyorsunuz. Bu iyi bir şey mi? Evet, çok iyi bir şey. Ama tabii insanı da delirtebilir. Güvenin de fazlası zararlı olabilir. Oturuş pozisyonu çok güzel. Yani yerden yüksek oturuyorsunuz.
Çünkü bazı otomobiller yerden yüksektir. Fakat içinde daha böyle gömülü oturursunuz. Dolayısıyla otomobilin hacmini daha çok hissedersiniz. Otomobile, yani siz otomobilden daha çok otomobil size hakimmişsiniz gibi bir içeride his oluşur. Bir de burada bakın otomobilin özellikle uçlarını görebiliyorum. Kaputun tasarımından ve otomobilin köşeli kare gibi olduğundan dolayı. Yani otomobil nereden geçer, lastiği nereye basıyor, buradan çok iyi görebiliyorum. Ön cam zaten olabildiğince dik olarak tasarlanmış. Bu direkler böyle çok kalın değil, gözümüze gelmiyor. Tabii ki şöyle baktığınız zaman çok kalın ama öyle bir açıyla yerleştirmişler ki görüşü engellemeyecek şekilde. Zaten aynaların mümkün olduğu kadar geriye alınmış olması, bir de tabii ki kapılara indirilmiş olması şurada ekstra bir görüş açısı sunuyor size. Bu da özellikle arazi sürüşünde ya da şehir içinde park manevralarında vesaire çok işe yarayan, otomobilin büyük gövdesini his olarak küçülten öğelerden biri. Yani tasarım için, oturma pozisyonu için, işte direksiyonun açısı, koltuğun açısı, görüş açısı vesaire, bunlar için mühendisler çok çalışmış. Bu çok net ve çok belli. Onun yanında dedik ya, hem gövdede hem de şaside böyle rigidlik, burkulma direnci arttı diye. Aslında bunun getirdiği bazı dezavantajlar olabilir. Yani otomobilde daha fazla gıcırtılar, trim sesleri vesaire olabilir. Çünkü otomobil sert bir otomobil. Ve tabii ki malzeme, işçilik kalitesi anlamında yine Toyota'yı oldukça başarılı buldum. Otomobilin hiçbir yerinden çıt gelmiyor. Evet, motor sesi biraz var. Hatta şöyle söylemem lazım. Bu 2.8 litrelik motor Hilux'ın üst modellerinde de kullanılan bir motor. Hani Hilux GR gelecek ya, onda kullanılan motor bu. Şanzıman da yine benzer Hilux'ta kullanılan bir şanzıman. 8 ileri konvansiyonel tork konvertörlü bir şanzıman. Tepkilerinin oldukça iyi olduğunu söylemem lazım. Yazılımı çok iyi. Yani otomobilin olması gereken yerde, olması gereken viteste olmasını sağlıyor. Yani çünkü çoğu otomobilde motor çok iyidir, direksiyon çok iyidir, sürüş çok iyidir ama şanzıman bu konforu ya da işte hissi bozar. Bu otomobilde bütün her şeyi çok iyi kombine etmişler. Otomobile ne yabancılık hissediyorsunuz ne de işte böyle gaza bastığınız zaman bir gecikme ya da vites atışlarında bir atma ya da düşük viteste kalma, yüksek viteste kalma gibi sorunlar bu otomobilde hiç yok. Yani böylesine kocaman bir otomobili, arazi otomobilini şehir içinde ya da yollarda kullanırken hiç zorluk çekmiyorsunuz. Yani eşinize de verseniz, babanıza da verseniz, yaş ya da cinsiyet fark etmez sizin ya da gövde yapısı fark etmez sizin, çok rahat kullanabiliyorsunuz. Yabancılık çekmiyorsunuz. Zaten demiştik, bir sürü donanım bu otomobilde var. İşte elektrikli koltuk, hafızalı koltuk, soğutmalar, ısıtmalar. Onun yanında zaten ADAS sistemlerinden tek tek bahsetmeye gerek yok. Aktif ve pasif güvenlik donanımları olarak da bu otomobilde yok. İşte adaptif cruise control, şerit takip sistemi, ön kör nokta algılama sistemi, arka kör nokta algılama sistemi, kör nokta uyarısı, 360 kamera vesaire bu otomobilde de yine yok. İyi bir müzik sistemi var. Hemen ondan da bahsetmem lazım. JBL üretmiş bunu. Multimedya olarak da bakarsanız bu otomobilde böyle farklı bir navigasyon var. Yani normal Google haritalarda vesaire gözükmeyen araziler, yollar, böyle gizli yollar, bir yerden bir yere birleştiren, otomobillerin giremediği yollar burada yüklü ve tüm dünya olarak yüklü. O da tabii Toyota'nın bu otomobilde araziye ne kadar önem verdiğini gösteren detaylardan biri. Evet dedik, motor sesi biraz var. O motor sesine gürlemeyi biraz duyuyorsunuz ama böylesine güçlü, kaslı bir otomobilde biraz da motor sesini zaten insan duymak ister. Çirkin bir motor sesi değil, dizel olmasına rağmen bayağı güzel, böyle heybetli bir motor sesi. Yine kendi böyle cüssesine yakışır bir motor sesi. Onun dışında böylesine cüsseli, yüksek, küp şeklindeki bir tasarıma rağmen yine de rüzgar sesi neredeyse yok denecek kadar az. Lastik yuvarlanma sesi evet biraz var ama bu biraz da lastiklerin yapısından kaynaklanıyor. Dediğimiz gibi AT lastikler var. Onlar normal asfalt lastiklerine göre biraz da yuvarlanma direnci açısından ve yuvarlanma sesi açısından desibel olarak daha yüksektir. Onun sesini duyuyorsunuz ama onun dışında içeriden ne bir tıkırtı, ne bir çıtırtı, ne böyle bir hiçbir ses gelmiyor. Bir tek şu arkadaki aslında yangın söndürücüyü bir sabitlemem lazım ama demin bagajı çekerken onu böyle bir yana kaldırmıştık. O sağdan sola gidiyor. G ölçer. Uzun lafın kısası, aslında bu otomobili tercih edenler öyle çok fazla araziye giren insanlar değil. Rakipleri olan, atıyorum işte Mercedes G serisi ya da Land Rover Discovery gibi ya da Land Rover serileri gibi şehir içinde daha çok kullanılacak bu otomobil. Daha önceki Land Cruiser'lar asfaltta bu konuda biraz daha zayıflardı. Yani konfor, stabilite anlamında konuşuyorum. Donanım anlamında konuşmuyorum. Yeni jenerasyonla birlikte bu çok daha fazla artmış. Çok daha asfaltta kullanılabilir
günlük kullanılabilir hale gelmiş. Tabii ki gönül ister ki bir de böyle benzinli bir V8 motor olsun. Her Land Cruiser jenerasyonunda olduğu gibi. Fakat bu versiyonda şimdilik böyle bir motor yok. Tek motorla geliyor. Ama tabii bunun ne avantajları var? Daha az yakıt tüketiyor. Daha küçük bir motor olduğu için. Ve neredeyse işte aynı etkiyi, aynı tork değerini, aynı performansı özellikle arazide sunabiliyor. O zaman madem asfaltı bitirdik, böyle tatlı tatlı arazilere girelim. Sonra bakalım nereye kadar zorluyoruz. Yani Land Cruiser'ın avantajlı olduğu yerlere, sevdiği yerlere girelim. Şimdi tatlı bir araziye girdik. İleride bizi neler bekliyor onu göreceğiz. Güneşli bir hava aslında ama geçtiğimiz günlerde bayağı bir yağmur yağdı. Dolayısıyla çamura umarım rastlarız. Başka bir araba olsa umarım rastlamayız diyecektim ama bunda umarım rastlarız. Kanallar, manallar. Şuradan hemen ben yine ne olur ne olmaz otomatik olarak giriyor ama ben yine arazi moduna geçeyim. Otoda bırakacağım. Güzel bir yarık var. Şimdilik hiçbir şey yok. Hemen şuradan kamera modumuzu da açalım. Lastiklerimizin nereye bastığını görelim. Çok iyi bu ya. Bak mesela şurada bir kaya vardı. Kayayı gördük. Kayaya vurasım geliyor biliyor musun? O kadar sağlam hissettiriyor ki. Oo, burada güzel bir yarık var. Buradan da açıları gösteriyor. Şu anda çamur. Bu ne ya? Bayağı gidiyor oğlum her yerden. Gaz yasım geldi. Bak o kadar arazideyiz. Yine de öyle langır lungur, tangır tungur bir yerlerden ses gelmiyor. Burası kötü. Yo değilmiş. Bunu da hissetmedik. Güzel bir kanal. Kamera görüyordur umarım. Bu ne ya? O yana düşersek biteriz. Gerçi bitmeyiz ya. Burayı da geçtik. Kanalı şöyle geçeyim. Geçeyim mi? Geçeyim. Bak otomatik olarak hemen devreye girdi. Sağ lastiğe verdi bütün şeyi. Daha doğrusu basan lastiğe verdi bütün gücü. Zeminin düzgün olduğu yerdeki basan traksiyonu sağlandığı lastiğe verip orayı da rahatlıkla atlatabiliyoruz. Sağdan devam. Zevkli be. Şuradan aşağı iner miyiz? Bence ineriz ama boş ver. Çok iyi be. Toyota mühendislerinin dediği gibi. Yani burada herhangi bir tuşu hiç ellemeye gerek yok. Otomatik modda her yere giriyor çıkıyor. Bana mısın da demiyor valla. Ver bakayım yanı. Oba. Girsek mi? Aslında girmek lazım ama dur bakayım telefon çekiyor mu? Bir tık çekiyor. Bir giderse traktör. Biz geri gidelim orada biraz eğlenelim. Burada döner ama çok kanal var. Dangır dungur vururuz kafaları. Göle gireyim mi? O kadar da değil ya. Aha şurada bir su gördüm. Buraya dalar mıyız? Otoda dalayım ya. Burası bayağı kötü ya. Hiç... Yok bir şey yokmuş ya. Bu su derin midir acaba? 70 santime kadar yolumuz var. Hadi devam. Güzel. Burada su daha fazla. Dalıyorum. Hey maşallah. Evet yolun bittiği yerdeyiz. Bitti. Buradan nereye? Bence buradan bir yere gidemeyiz. Land Cruiser da bir yere kadar. Buradan geri de gidemem artık. Şuradan dönmem lazım. Yol gösterin bana. Buradan döner mi ya? Dönmez. Kafayı döndüremeyeceğim ki. Kafa dönmez. Sağa dolu ya. Olmadı. Geri döneceğiz. Olmaz ki abi. Araba zaten sığmaz oraya. O kanala gireceğiz zaten dönmeyecek araba. Gideriz geri. Gidemez miyiz? Tamam öyle yapayım. Dur bir şöyle geleyim de. Orası sağlam değil mi? Sağlam. Çamurda gidiyoruz oğlum. Bana mısın demiyor ya. Hadi görüşürüz gençler. Yine acayip yerler bulduk. Yani Land Cruiser'ın biraz küçülmüş olması burada bak işe yarıyor biraz. Ama bana mısın demiyor. Her gördüğümüz yere daldık. Baksana yol yok burada resmen. Bakalım ileride ne var acaba? Bugün bayağı eğlenceli geçiyor. Bir tane de şöyle bir yokuş bulsak. Galiba burada olması lazım. Bak karşıda var. Hem de kayalı. Eyvah bu ne ya? Kanal. Land Cruiser. Kanal bana mı dedin diyor.
Normalde çünkü kayalı çıkışlarda böyle biraz patinaj uğraşır otomobil. Vallahi çok iyi ayarlamışlar. Süperdi. Bugün çok eğlendik. Hadi o zaman videoyu bitirelim. Hoppa! Süper bir gün, süper bir otomobil ve çok güzel bir gün geçirdik. Toyota Land Cruiser Prado'ya tek kelimeyle bayıldım. Sen bu otomobili alır mısın sorusunu soralım o zaman. Ben bu otomobili koşa koşa alırım ama para yok. Çünkü bu otomobil biraz pahalı. Land Cruiser'lar her zaman için pahalı oldu. Bir motor hacmi, iki sunduğu özellikler, teknoloji vesaire derken bu otomobilin de fiyatı yine tahmin ettiğimiz gibi geldi. 9 milyon 750 bin lira. 9 milyon 750 bin lira tabii kulağa çok acayip, ütopik gelebilir ama sunduğu özelliklere ve böyle bir otomobile göre ve tabii ki rakiplerine baktığınız zaman da aslında bu otomobilin sunduklarına göre çok da pahalı olmadığını söylemem de gerekir. Rakipleri derken zaten daha önce de bahsetmiştik. Tüm dünyada zaten bunu kabul ediyor. İşte Land Cruiser'ın Defender'ı olabilir. Onun yanında Mercedes'in G serisi olabilir. Zaten baktığınız zaman işte bazı Japon otomobillerin birkaç otomobil daha, birkaç markası daha var ama onlar zaten burada yoklar. İşte bir de biraz daha düşük bütçeli olarak düşünürsek işte Rubicon gibi Jeep modellerinde sayabiliriz. Ama bu otomobilin hem sundukları, hem kalitesi, hem güvenilirliği hem de o Toyota'nın böyle kırılmaz, yenilmez, dökülmez imajı vardır ya, onu tam olarak sunan bir otomobil bu. Tabii hacimden dolayı vergilerimiz sağ olsun bu otomobili almak benim için biraz hayal. Ama ileride belki bir 10-20 yıl sonra ikinci ele düşerse güzel bir Land Cruiser almak her zaman için kafamın köşesinde var. Hatta bizim Amaro'da almadan önce yine bir 98 model Land Cruiser vardı. Ona böyle çok gittim geldim ama doğru zamanı bekledim. Belki olur ya, önümüzdeki 10 sene içinde güzel bir bütçe yakalarsak bu otomobilin ikinci elini çok ama çok almak isterim. Acayip keyif aldım. Son zamanlarda kullandığım en iyi otomobillerden biri. Daha doğrusu en özel ve en keyif veren otomobillerden biri. Umarım otomobili iyi bir şekilde anlatmışımdır. Yaşadıklarımı da size yansıtabilmişimdir. Yine sormak istediğiniz sorular varsa, yorumlarınız varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesini tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın. Veda ediyoruz. Biraz böyle gözümüz arkada kalıyor ama çok sevdim seni.